Kerem Bürsin'le oynadın. Can Yaman'la oynadın. Berk Cankat'la oynadın. Serkan Çayoğlu olsun. Her şeyi kaybetmeyi göze aldım. Oh be Özge, hayat sana güzel. İnsanların benim hayatıma dışarıdan bakıp gördüğü şeyler değil. Şimdi yaralarımızı kanatıyoruz onları iyileştirmek için. Sonuç zaten ölüm. Hani yolun sonu. Onun dışındaki her şey yok. Arabesk kısım, dramalar bana göre bir şey değil. Ben çok güvenli alan insanı olmadım. Komedimi çok mu sevdim? Yaparım. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bana neyse. Şu flört etme. İnanamıyorum, gözümün önünde büyüdün. Bana bunlarla gel be Özgeciğim. Özge, hayat sana güzeldi. Bakış açısıyla alakalı bir durum. Yani güzellik algımızla alakalı bir durum. Bence çok güzel. Bundan 6 yıl önce sen benim konuğumdun, Hı hı. arkadaşım oldun. Şimdi arkadaşım olarak programıma konuk oldun. Bu 6 yıla çok şey sığdırdık herhalde Çok değil şey. mi? En son Bay Yanlış'ta rol Evet. aldın, 14 bölüm yaptınız, bitti. Şimdi hayat nasıl geçiyor senin için? Ben bu işler arasındaki süreçleri ödül gibi görüyorum kendim ve ailem için. Kendim, ailem, sevdiklerim için. Çünkü çalışırken gerçekten ben şalteri indiriyorum. Evet. Yani hayatımla ilgili indiriyorum. Şahsen biliyorum. Evet, biliyorsundur. Çevremdekilerin en hoşlanmadıkları özelliğim olabilir bu. Her şeyi durduruyorum. Sadece hayatımda iş oluyor. Çünkü zaten biliyorsun çok yoğun tempolarda çalışıyoruz. Tabii. Ve ben o full konsantrasyonu seviyorum. İyi bir şey, kötü bir şey tartışılır ama benim sistemim böyle çalışıyor. Hı hı. O dönemde kimseye vakit ayıramıyorum. Çünkü sadece işimle ve kendimle ilgilenmek istiyorum. İş bittikten sonra da önümde böyle her şeyi yapabilirim özgürlüğü oluyor. Arkadaşlarımla görüşebilirim, aileme istediğim kadar zaman ayırabilirim, tatile gidebilirim. Ve böyle sevgilimle saatlerce film izleyebiliriz. Müthiş bir özgürlük hissi geliyor bana. O yüzden çok keyifli geçiyor benim o aradaki dönemler. Hatta o dönemlerde böyle sosyal medyadan da elime eteğimi çekiyorum, her şeyi çekiyorum. Çok mahrem yaşamak istiyorum o dönemleri. Ama boşta durmuyorsun. Hayır, durmuyorum. Yani Tabii. benim seni takip ettiğim kadarıyla Gidebileceğim bütün kurslara gidiyorum. şu Ben an kendim dansa bildim gidiyorsun, bileli. pilatese gidiyorsun. Yani bir yandan da aslında sonraki işlere Ya hazırlanıyorsun. evet, yani sadece iş için değil onları. Hayatta da seviyorum o. Bir şey öğrenmeye başladığım ilk an benim için çok yüksek enerji veren anlar bunlar. Hala işte oyunculuk derslerine gidiyorum. Sürekli farklı hocalarla çalışmak istiyorum. Boş durdum, hadi şimdi gideyim seramik öğreneyim. Gidip şimdi yogaya mı başlasam? Başla yoga güzel. Yaptım. Geçen yıl başladım ona da. Sadece kötü bir öğrenciyim. Yani sonrasında kötü bir öğrenciyim. Başlarken çok keyifli benim için her şey. Ama galiba böyle ortalarına geldiğimde ya bir iş başlıyor. Ya dikkatim başka bir şeye kayıyor. Ama senin benzinin heyecan galiba değil mi? Evet, tabii, kesinlikle. Merak. Seni de merak böceği Evet. sokmuş. Hep merak ediyorsun. Yani çocukluğumdan beri o merak. Ama tüm hayatım da o duygunun sonuçları üzerine kurulu. Bir taraftan da o duygunun peşinden gitmek beni hep mutlu etti. Şimdi mesela ben artık şöyle bir döneme geldim. Acaba hayatımın bir kısmını Ege'de bir sahil kasabasında geçirmeye başlasam mı? Birazcık o sessizliği ve huzuru özledim mi acaba diye sorguladığım bir dönemden geçiyorum. Hani biraz daha yaşı büyüyenlerin en büyük hayali İstanbul'dan gitmek. Peki sen öyle bir yerde büyüdün aslında. İstanbul'da tam da öyle bir kasabada büyüdün. Evet. Öyle bir yerde büyümek nasıl bir duygu? O hissi ben hala şu anki hayatıma ekliyorum. Yani şu anki hayatımda da o hissi yaşayacağım yerler seçiyorum kendime yaşam alanı olarak. Evet, Kumburgaz gerçekten İstanbul'a hem çok yakın hem de bambaşka bir dünya. İşte o Yani ilginç küçük değil mi? kasaba, sahil hayatı tamamen öyle. Ve yaşayanların psikolojisi de öyle. Yani bayılıyorum o sakinliğe ve benim buradaki çok çok büyük kendimce problemlerim, sorunlarım. Ben 40 dakika yol gidip Kumburgaz'a ayak bastığım anda hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz orada bu taraf için İstanbul deriz. Evet, biliyorum öyle. Yani sanki İstanbul şehir dışı bir yermiş gibi. Buradaki hayatımda da dikkat ettiğimiz bir şey var. Yaşayacağımız yerleri seçerken ki sen bilirsin ben taşınmayı çok seven biriyim. Evet. Sürekli mekan değiştirmek bana hep çok iyi gelir. Şehrin içinde olsun ama o mahremiyeti sağlayabileceğimiz, o sessizliği sağlayabileceğimiz yerler olsun. Çok dikkat ediyorum evlerimde Ama de. sessizliği de çok sevmiyorsun. Hayır ama Canın- seçebilme lüksümü seviyorum. Evet, yani mesela ben tatile çıktığımda Hı. daha sessiz ve relax yerler severken sen sessiz ve relax yerlerin kalabalık ortamlarını seviyorsun. Aynen öyle yapıyorum. O biraz sessiz bir yerde büyümekten mi? Ya da yazın kalabalık, kışın sessizleşen bir yerde büyümekten mi bu? Hayır, bence bu tamamen mizaçla alakalı. Ben seçebilme lükslerimi çok seviyorum. Yani bazen onu seçmekten ziyade o seçebilme konforunu seviyorum. Evimde gerçekten şey istemiyorum. Yani gürültü, patırtı, kaos. Ben zaten kaotik bir iş yapıyorum. Çok kalabalık bir sektörde çalışıyorum. Çok fazla insanla çalışıyoruz. Hızlı bir iş yapıyoruz. Tempo. Evime geldiğimde sükunet istiyorum. Haklısın. Kalabalıktan uzakta, gerçekten tatil köyü gibi bir ev istiyorum. Yani evimde o hissi yaşamak istiyorum. O yüzden buna dikkat ediyorum. Ama bir yandan da biliyorsun gezmeyi tozmayı çok seviyoruz. Ha, İstediğim biz de anda gezmeyi tozmayı ne kadar seviyorsak nereye gidebiliyoruz zaten. Normalde de nereye gidiyoruz yani. Ancak Almanya'ya. İşte Serkan sayesinde. Ya hayır. En azından magazin medyasında Oralarda gördüğümüz yok. gezme dünyasıyla
senin bir alakanın Yok. olmadığını ben şahsen çok şahidim Bir yani. dakika, Fatih'te çok iyi bir kebapçı varmış. Evet. Peşinde gezdik. Peki bu kadar yani Hı. seninle ve Serkan'la her oturduğumda muhabbetimizin herhalde %20'lik bir kısmını yemek Çok oluşturuyor. utanç verici. Ama yani şu halinize bakıyorum, bir de kendime bakıyorum yani. Sizden çok daha az yiyen bir insan olarak. Takılmadığımız için almıyor olabilir miyiz? Olabilir bak. Anlat. Yani Şunun bir bunun formülünü hiç anlat. umursamıyoruz gibi çünkü. Bunun bir formülünü anlat Ya yani. formülü yok işte. Bir yemekle bir dönem aşçılık da yaptın Evet. sen. Yemekle senin başka da bir bağın var aslında. Evet, çünkü ben günde böyle 8-9 kere sofra kurulan bir evde büyüdüm. Böyle arkadaşlarım dehşet içinde kalıyorlardı. Yani bir saat önce kuruldu sofrayı, şimdi yeniden neden sofra kuruluyor? Sürekli her gelene sofralar kuruluyor. Türklere özgü. Yemek sohbetlerini falan çok seviyoruz. Bayılırım. Bütün ailenin toplanması, sevdiklerinle paylaşmak, bunun altında sadece karın doyurmak yatmıyor. Tabii. Başka bir alt metni var ve ben oraya bayılıyorum. Arkadaşlarımı eve davet edip bütün gün onlara yemek yapıp akşam sofra kurduğumda çok iyi hissediyorum. Ve onların da ne kadar mutlu olduğunu görüyorum. Sevdiğin insanlarla bir şeyi paylaşma hissi huzur verici geliyor. Aslında hayatın bir masa üzerinde yaşıyoruz Evet, ya. tam aslında yemek yapmak bir metafor gibi düşün yani. Aynen öyle. Hepimizin bir şey paylaştığı, aynı anda aynı yerde buluştuğu ve zevk aldığımız bir ortam. Bu biraz anaç da bir şey. Benim anaçlığımın ortaya çıktığı tek yer olabilir orası. Yok. Yani güzel bir hissiyat. Seviyorum onu. Peki onun dışında seni rahatlatan şeyler ne? Seyahat etmeyi seviyorsun. Çok seviyorum. Seyahat ederken de spontan yaşamayı seviyorsun Evet. galiba. Evet. Bir yazı yazmıştım bununla ilgili. Ben okumuştum. Evet. Çok bir güzel. dergiye yazmıştım. Çok Seyahat güzel. etmenin bendeki karşılığı ile ilgili. Evet, çok güzel Yazı bir yazmayı da yazıydı. ne kadar çok severdim. Yaz Yazmıyorum. artık. Yazmıyorum. Evet. Çünkü Yaz, bize yaz işte. Dizi Doktoru Koma yazmanı bekliyoruz. yazı yazmak için yeterince disiplinli değilim. Odaklanamıyorum. Ama işini yaparken çok odaksın. Ne acayip değil mi? Sadece işte. Onun dışında mesela yazı yazmayı çok seviyorum. Disipline olamadığım için konuşarak anlatmaya, böyle bayağı içimde bir meddah var gibi sürekli hikayeler anlatıp. Çok sevdiğim bir söz var. Hikayeler onları anlatabilecek olanların başına gelir diye. Benim mottoma yakın bir durum. Ve sürekli bir şeyler oluyor hayatımda ve bunları anlatırken işte 10 yıl önce şöyle olmuştu hatırlıyor musunuz diye onları anlatmayı ve o hissi çok seviyorum. Anlatıcı olmayı Anlatıcı seversin. olmayı seviyorum. Keşke bunu yazarak yapabilsem. Yapabilirsin. Yapabileceğime inanıyorum. Bu Ama arada sanki şu an bir, değil. bir hedefin de var sanki. Var. Yazmakla ilgili. Evet, oraya bir kaşıyalım bence o duyguyu biraz. Gerçekten bir an gelecek. Kendimi zorlamamaya çalışıyorum bununla ilgili. Oturup yazacağım. Şimdi iyi bir okuyucu ve en azından arkadaşlarım arasında iyi bir anlatıcıyım. Ama yazmak... İyi bir dinleyici olmayı da öğrenmem lazım. Bak şimdi bu bana ne hatırlattı? 6 yıl önce Sen Ben Serkan program çekerken seni susturamadığımız Konunun buraya günleri. geleceğini biliyordum. Seni susturamıyorduk Hiç biz. öyle bir şey yoktu. Çünkü ikiniz de, Serkan zaten daha sessiz sakindi o zamanlar. Böyle çok Şimdi konuşmayı açıldı. sevmiyordu şimdi tabii. Şimdi susturamıyoruz. Bir Trakyalıyla sevgili olduktan sonra. Yani o zaman çok sessiz sakindi ve ben de açıkçası böyle garip bir sorumluluk üstlenmiştim o zaman. Ortam sıkıcı olmasın diye. Serkan da bu arada beni buna itiyordu. Tamam sen şey yaparsın zaten, toparlarsın konuları diye. Ve ben ister istemez bunu kendime görev bilip çok konuşuyordum. Yani aslında onun sözünü kesmek falan değildi derdim. Ben çok üzülüyorum. Bu sende var mı? Etrafındaki insanları toplamak, toparlamak, korumak, kollamak. Evet, neden var bilmiyorum. Yani bir annesin aslında farkında olmadan. aslında değilim. Ya bu bir anaç bir tavır ya. Ya işte bunun bendeki karşılığı anaçlık mı onu bilmiyorum. Fazla empati yapıyorum. O ama yani aslında herkese de değil mesela. Sevdiğim insanlar. Mesela benim güzellik kısmındaki takıntılı olmadığımı bildiğin için benim kuaför spor şeylerim mutlak. Başka şeyime karışmazsın mesela. Oralarım sen buna gitmelisin, bunu yapmalısın. Yürü deyip kolumdan kuaförüme kendisi götürdü. Yani saçlarım Özge'nin eseridir yani. Başka birine başka bir şey. Yani kimin neye ihtiyacı varsa bir dakika oraya el atmalıyım. Evet, duygun çünkü var. aslında hani görülenin aksine mesela böyle çok iyi bir dinleyici değilimdir dedim ya. Evet, çok iyi bir dinleyici değilim ama çok iyi bir izleyiciyim. İnsanları bilinçsiz bir şekilde farkında olmadan çok fazla izliyorum. Hani burada biriyle sohbet ederken 3 masa arkada ne olduğunu, eğer kendi alanımdaysam, kendi ortamımdaysam bunu biliyorum. Ya da seni gördüğümde senin ne hissettiğini az çok anlıyorum. Çok kalabalık 10 kişi bir masada oturalım. Konuşulurken konu hepsindeki karşılığını bir şekilde anlıyorum. Hı hı. Aynı konunun herkesteki farklı karşılığını, ona ne hissettirdiğini bir şekilde bunları görüyorum. Sevdiğim insanlarda bu çok daha fazla oluyor ister istemez. Doğuştan organize bir tipim. Yani çok severim bunlarla ilgilenmeyi. Ve senin hayatını çok ufak bir şekilde kolaylaştırabileceğimi bildiğim için buna müdahale etmekten çekinmem. Senin hayatını kolaylaştırıcıların var mı? Var. Hayatımı kolaylaştıran insanlar tabii ki de var. Ama ben biraz kontrolcü bir tip olduğum için çok fazla da biliyorsun hayatımı kimseye emanet etmem. Evet, çok kontrolcüsün. Çok Bazen emanet etmen, kendi konforun için emanet etmen daha iyi Ya olabilir. evet tabii ama
bilmiyorum ya. Bir şekilde ne olursa olsun ben yapmış olma hissini seviyorum. Bir taraftan sana baktığımda hayatına, seni tanımadığımı düşündüğümde güzel bir oyuncusun. Güzel bir kadınsın. Güzel bir hayatın var. Güzel, yakışıklı bir sevgilin var. Seni çok seviyor. Sen onu çok seviyorsun. İyi dostların var. Güzel yerlerde yiyorsun. Güzel yerler. Dışarıdan bakınca oh be Özge, hayat sana güzel diyoruz. Gerçekten bazen ya keşke böyle olmasaydı dediğin anların oluyor mu? Benim hayatımı güzelleştiren şeyler, insanların benim hayatıma dışarıdan bakıp gördüğü şeyler değil. Benim hayatımı ben güzelleştiriyorum. Benim Oo, hayatımı... Çok güzel. Bayıldım. Harikasın. Bana bunlarla gel be Özgeciğim. Benim hayatımı şartlarım, işte yakışıklı sevgilim, iyi dostlarım, ailem değil. Yani burada asıl olan benim bakış açım. O iyi dostlar havadan düşmüyor insanların hayatına. Ya da görece başarılar bir anda kimsenin önüne altın tepsiyle gelmiyor. Çok çektin mi başarmak için? Emeksiz ne olabilir ki bu hayatta? Bir deneyim yoluna çıkmaya karar verdim. Her şeyi kaybetmeyi göze aldım. Çünkü benim için onlar kayıp değildi. Ben de hiç risk almadan kurumsal bir hayata atılabilirdim. Kendime göre risk almadan diyorum. İşte okulu bitirip çok da tamam okey iyiyim burada. Güvenli alanlarımda gezebilirdim. Ben çok güvenli alan insanı olmadım. Hatta zaman zaman böyle kendimi güvenli alanda hissettiğimde balıklama başka şeylere dalmak istiyorum. Çünkü güvenli alan için geldiğimizi düşünmüyorum dünyaya. Hepimiz belli bir duyguları, belli hataları, belli yaşamları tecrübe etmek için geldik. Durursak bunları tecrübe edemeyiz. Yani düşüp kalkmak bunun en keyifli kısmı. Düşmek zorundayız. Yani düşmediğimizde hiçbir şey yapmıyormuşuz gibi. Duygular denizinde yüzüyoruz ya. Evet. Sana şu ana kadar hangi duygu dalgaları vurdu? O her şey. Yani acı, yas, pişmanlık, karamsarlık ne istersen yani bunları yaşamayan kim var? Bunları yaşamadıysan zaten hiçbir şey yapmıyorsun demek herhalde. Bunları Evde yaşayıp oturuyorsun. farkında olmak var ya. Evet. Meselesi o zaten. Bunları Bunları yaşayıp yaşayıp kabul etmek. Yani fark ediyorsun da kendine acımak, kurban psikolojisi, arabesk kısım, dramalar bana göre bir şey değil. bence de çok Ya sıkıcı. evet yani yorucu, düşünürken bile yoruluyorum. Oldu okey, sıradaki. Evet çok güzel, ne öğrendim? Ben hayata başarı için ya da konforlu bir hayat için gelmedim. Ne Görmek için geldin? Bilmiyorum. Bunun peşine çok düşüyorum bazen. Deneyimler için geldiğimi düşünüyorum. İşte insanlarla tanışıyorum, düşüyorum, kalkıyorum. Hala hatalar yapıyorum. Kavga ediyorum, sinirleniyorum. Bunların hepsi lazım. Bunların hepsine ihtiyacım var. Garip garip kararlar veriyorum bazen. Kaoslara giriyorum, sükunete erişiyorum. Ama hepsi kıymetli. Hatalara tecrübe diye baktığımda o gerçekten tecrübeye dönüşüyor. Hata diye baktığımda hataya dönüşüyor. Bilinçaltı konuşuyor, geçmiş tecrübeler konuşuyor, günümüz konuşuyor, gelecek kaygıları konuşuyor. Ben elimden geldiğince işte onları susturup anda kalıp şu an ben ne hissediyorum odaklanmaya çalışıyorum. Peki hedefin ne? Çok güzel bir şey yarattın. Ben çok bayıldığım bir tür olduğu için romantik komediler. Benim de ya. Türkiye'de de nedense siz gelene kadar hiç önemsenmeyen bir türdü. Ve biz böyle Amerikan romantik komedilerinizi ya evet yani. Ya, ama gerçekten kafamızı dağıtmaya, nefes almaya, aşkın var olabildiğine Umuda, inanmaya. umuda. Yani çünkü aşkın bittiğine o kadar çok inandırıldık ki aşkın var olduğuna inanmaya çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde kiraz mevsimiyle geldiniz ve sektörde romantik komedilerin popüler olmasını sağladınız. Ondan sonra da yürüya kulum oldunuz. Yani romantik komedilerin aranan yüzü oldun. Öyle de devam etti. Bu çok güzel bir kariyer yönetimiydi bana sorarsan. Bundan sonraki hedefinde böyle devam edecek misin yoksa başka türler içerisinde de dans etmek istiyor musun? Aslında bu beni biraz şaşırtıyor hala. Yani jüri oyunculuğu kısmı bana çok uygun değil. Romantik komediyle başladım. Arada canım sıkıldı. Gittim işte başka bir şey yaptım. Ondan sonra tekrar romantik komediye dönmek istedim. Şimdi senaryoya bakarım. Komedimi çok mu sevdim? Yaparım. Drama çok mu sevdim? Süper hadi onu da yapayım. Yani bana garip geliyor. İşte romantik komedi kadın oyuncu, drama kadın oyuncu. Abi oyuncu hepsini oynayabilir. Of course. Buna hiç lafım yok. Kesinlikle oyuncu her şeyi oynar. Ama sonuçta arka arkaya bizim ülkede bir şeyi çok iyi yaptığında o sana yapışır. Evet. Ve sen öyle anılırsın. Bunu yenebilen kadınlar var. Geçen gün de konuştuk. Ben de bununla ilgili bir yazı yazdım. Mesela Ezgi Mola, Binnur Kaya, Demet Evgar. Oyuncu olmalarına rağmen komedyen kadın olarak. Evet. Ama çok 10 senelik bir emek var onu kırmak için yani işte ciddi uğraşlar. Bugün Türkiye'yi ağlatan kadınlar. Sen sana yapıştığını düşünüyor musun bu romantik komedi kadının? İki ne yapmak istiyorsun? Yani ne ben, oynamak istersin? Bir oyuncunun açıkçası- istediği bir şey vardır oynamak istediği. Tabii ya bir sürü var yani. Ben yapışmadığını düşünüyorum. Süper. Ya birileri yapıştırdığını düşünüyorsa onların problemi.
Ben satın almıyorum diyorsun. Hiç, En hiç güzeli. almıyorum yani, beni hiç ilgilendirmiyor. Ne yapmak istiyorum? Keşke ülkede daha çok fantastik işler, dönem işleri, hayal gücümüzü fazla çalıştıracağımız işler yapılsa ve içlerinde olsam. Çok isterim. Bayılıyorum. Süper kahraman işlerini de çok seviyorum. Fantastik işleri de seviyorum. Dönem dedim mi benim için akan sular duruyor. Karakterim çok önemli, evet. Ama gerçekten hikaye asıl olan. Hikayedeki karakterim benim için önemli. Karakterim tek başına değil de hikayede neye hizmet ettiği karakterimin çok önemli. Neye hizmet etmeli senin için? Yani bir Şimdi şeye... hikayeden hikayeye değişir. Evet tabii ama mutlaka bir şeyi vardır yani. Oynadığın ve oynamak istediğin bir rol mutlaka bir şeye hizmet eder. Dönüp bak bugüne kadar oynadığın tüm karakter hepsinin ortak bir özelliği vardır. O da aslında özgedir. Umuda hitap eden karakterleri seviyorum. Bize kendi gücümüzü hatırlatan karakterleri seviyorum. Bazen hayatımız içinde böyle çok ufak bir şeyi çok büyütüyoruz ya. Minicik bir şey hayatımızın problemi haline geliyor. Dışarı bir adım çıktığında o aslında hem çözümü kolay hem aslında senin kafanda yarattığın %80'i bu trajedi. O tarz filmlerde en azından ben etkilenirim. Karakterlerde bunu gördüğümde, o çıkış yollarını gösteren karakterleri gördüğümde kendi adıma izleyici olarak umut doluyorum. Ayrıca yol hikayeleri beni hep çok etkiler. Yola çıkan karakterleri seviyorum. Yolda geçen hikayeleri seviyorum. Sen de bir yoldasın çünkü. Ben de bir yoldayım ve bir yol hikayesi yapmak istiyorum galiba. Çok sevdiğim bir filmde çok güzel bir diyalog vardı. Yolun sonucunda ne aldığını da yolun kendisinden alacağın keyfin tadını çıkar diye. Onlardan mısın, sonuççu musun? Hiç sonuççu değilim. Yolun sonunda vaat edilen her neyse ona alışmam 2 gün falan sürer muhtemelen. Burada asıl olan yani bana bir şey öğreten kısım o yol. Güzel olan da o zaten aslında. Sonuç bu arada neyin sonucu o da var ya. Yani ortalama bir insan ömrü var. Sonuç zaten ölüm. Hani yolun sonu. Onun dışındaki her şey yol. Ne kadar büyüdün sen bu cümleler. İnanamıyorum, gözümün önünde büyüdün. Koca koca laflar Ceket ettin falan. falan. Ondandır. Çok şöyle izliyorum seni bir süredir falan diye yani. Hiç falso, sıfır falso, hiçbir çocukluk yok. Hissediyor musun büyüdüğünü? Hissediyorum tabii, sakinleştim. Yani oradan anlıyorum biraz. Hani kolaylaştım. Kendim için kolaylaştım. Kendim için zordu. İnsanlara eziyeti olan bir tip değilim ben. Hani kolay bir tipim. Evet öyleydin zaten. Evet. Kendim için zor biriydim. Okay. Şimdi artık kendim için de daha kolay biriyim. Galiba hepimizin içsel sorgulama döneminin olduğu bir süreçten geçiyoruz birkaç senedir. Bu programda da fark ediyorum gelen konuklarda. Aslında hepimiz benzer bir dili konuşmaya başladık. Hepimiz aslında eskiden dışarıyla çok ilgili insanlardık. Evet. Eskiden yaralarımızı kapatıyorduk kimse görmesin diye. Şimdi yaralarımızı kanatıyoruz onları iyileştirmek için. Evet, yaralarımızı çok güzel laf ettim. Büyük oldu bir şu an bayağı bir. O yaraları sevmiyorduk. O yaraların neden olduğunu utanıyorduk o yaralardan. Şimdi artık yani. Evet, bu yaradan ne öğrendim? Kusur olarak gördüğümüz şeylerin güzellik olduğunu fark ettik aslında. Farklılıkların güzel olduğunu. Ya. Bu böyle gider. Vallahi güzel oldu bence. Seninle arkadaş olduğum için ve Serkan'la arkadaş olduğum için beni bile takip eden bir sürü İtalyan, İspanyol. Yaptığın bir işle uluslararası alanda tanınıyor olmak çok acayip bir şey olsa gerek. Bir işinin uluslararası kısımda ilgi görmesi gerçekten hiç beklemediğin ve ilk olduğunda seni çok şaşırtan bir şey. Bu sevginin sürekli devam ediyor olması, sürekli çoğalması beni hala çok şaşırtıyor. Yani Türkler, İtalyanlar, İspanyollar, Yunanlar, Yunanistan, çok fazla. Arjantin, sürekli görüyorum ülkeleri, Meksika. Bir şey yapıyorsun, ortaya bir şey çıkartıyorsun bir ekip olarak ve bunun karşılığında insanlar sizin hep birlikte çok beğendiğiniz bir şeyi onlar da alıyor ve beğeniyor. Emeğini onaylıyor. Bu müthiş bir şey. Hani yaptığına değdiği anlardan biri bu. Seni tanımadan seviyorlar. Yani İtalya'ya her gittiğimde çok mutlu oluyorum. Türkiye'de Twitter'a girdiğimde yazdıklarını okuyorum. Sürekli bir şeyler yapıyorlar seni mutlu etmek için. Hepsi. Gerçekten. Ya bu o kadar kıymetli ki. Hediyeler gönderiyorlar, sete geliyorlar. Senin hakkında kimsenin konuşmasına tahammül edemiyorlar. Seni senden çok savunuyorlar. Bana saldırılar. Kazara böyle yani oynadığın diziyle ilgili ben beğenmediğimi de söyleme özgürlüğüm var ya, eleştirmenim. O durum benim kırmızı Bana nasıl çizgim. saldırıyorlar? Nasıl saldırıyorlar? Eleştirmen, senin de eleştirmen, başka arkadaşlarımın da eleştirmesi. Bunlar benim işim değil, beni rahatsız eden şeyler değil. Sen işini yapacaksın, ben işimi yapacağım. Arkadaşız diye beni eleştirmediğinde ben işimi yapmamış oluyorum. Ben rahatsız olurum. Kendini izleyebiliyor musun? Ay çok sevmiyorum. Müthiş eleştiriyorum. Yani izlememem daha hayırlı hale geliyor. Böyle hatta hocalarımla falan konuştuğumda hep şey deriz. Ya Özge ne olur izleme. Televizyonda kendimi izlediğimde, üçüncü göz gibi kendime baktığımda müdahale etmek istiyorum. Bilinçsiz bir şekilde. Ertesi gün sete gittiğimde şunu şöyle yapmayayım güzel olmadığı fark edeceğim. Çünkü ben müdahale edeceğim kendime. Bunu yapmayı tercih etmiyorum. Kendimi zorunluluktan izlediğim zamanlar oluyor tabii. Hani iş nasıl çıkmış, şu sahne nasıldı merak ediyorum ama tercih ettiğim bir şey değil kendimi izlemek. Oyuncunun en büyük gelişmiş kası kendine gömme kasıdır. Of evet, yani çok acımasız kendimize karşı. Sürekli eleştirip
Kendini beğenmiyor musun? Kendimi beğenmemek değil bu. İşte orada da konu ben değilim ya. Hani orada yaptığım şey, hep diyorum zaten, kimse zaten beni benim kadar eleştiremeyeceği için hiçbir eleştiri sıkıntı değil. Daha iyisi olduğunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Her şeyin daha iyisi var. İşte ben hep oralara kayıyorum. Şimdi var mı bir şey? Şimdi bir şey yok. Öyle okuyorum, ediyorum ama evet hadi hemen çalışayım diye bana o duyguyu hissettirecek bir şey okumadım henüz. Belki yazarım. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Senarist olmaya göz kırpıyorsun gibi bir duygu Her şey geldi. Senaryo dersleri aldım zaten. Aa, Ya benimki tamamen aslında çok şahsım için. Biraz yazayım, biraz çizeyim. Hadi belgesel çekelim. Oraları seviyorum. O üretim kısmını seviyorum her zaman. Sevdim. ben senden böyle bir yapımcı da çıkar diye Çıkar. düşünüyorum. Sadece bir şey de değil, başka meraklar, başka sorular da. Evet, tabii oraları geliştirmek lazım. Üretimdir. Neyi yapmayı çok özledin? Seyahat etmeyi. Ya ben de. Gerçekten. Hadi bir an önce sınırlar açılsın. Yani Gerçi şımarıklık sınırlar yapmak açılsa. istemiyorum tabii ama hani gerçekten çok özlediğim şeylerden biri. Peki sen mesela böyle Türkiye'de güzel partner dediğimiz güzel partnerlerle oynadın. İşte Serkan Çayoğlu olsun, kendisi çok sevdiğimiz bir insandır. Benim de. Burada kalp atıyoruz kendisine. Kerem Bürsin'le oynadın, Can Yaman'la oynadın, Berk'le oynadın, Berk Cankat'la oynadın. Her biriyle de hala çok iyisin. Evet. Hani hiç kimseyle sorun yaşamaz mı bir insan? Tabii ama karşımdakilerin de hani güzel insan olmalarından kaynaklanıyor bu durum. Hani hiç şey haberi okumadık seninle ilgili yani. Partneriyle kavga ediyor. Hiç acayip fazladır mesela bütün romantik komedilerden bir patlak haber gelir yani. O kavga etmiş, bu olmuş falan. Seninle ilgili hiç böyle bir şey. Bilmem yani etmedim de. Bir şekilde anlaşıyoruz. Bir bilmiyorum. motton var bence. Onu anlat istediğim için. Yani sen bir işe başlarken ben anlatayım, sen anlatmıyorsun. söyle. Tanıdığım için ben de anlatma yetkisini gördüm kendimde. Sende şey var. İşi büyütmek ve yükseltmek. Bir işin sahibi yapımcıysa sen kendini Of, o evet. işin sahibi olarak gördüğün için Tabii hemen sahipleniyorum işi. zaten o birlikte oynayacağın partnerini de misafirin olarak görüyorsun. Hani ben onu Aa, onu da çok onu da kolay. çok iyi kötü manada Hı. söylemiyorum. Hani bunu bir kibir gibi söylemiyorum yani. Ama beraber bu işi büyütmemiz gerekiyor duygusuyla baktığın için hiç böyle şeyler de Partnerime yansımıyor. Gerçekten arkadaşımın gözüyle bakıyorum. Yani o şey hissi çok kıymetli. O ne kadar başarılıysa ben o kadar başarılıyım. O işi ne kadar iyi yapıyorsa ben o kadar iyi yapıyorum. Hissi önemli. Ve şansıma gerçekten hiç hak Şanslı veremeyeceğim. mısın gerçekten? Çok şanslıyım abi. Hep güzel insanlarla çalıştım. Yani benim hani öyle sette mutsuz olduğum anlar çok nadirdir. Ya bir şekilde inanıyorum, o enerji geçiyor. Hep güzel insanlara denk geliyorum ben de bir şekilde. Süper. Bu aşk nasıl gidiyor sizin Serkan'la olan Ay, aşk? çok güzel gidiyor. Yani o artık hani Bu çok özel bir durum değil mi? Kıymetli bir şey yaşadığını düşünüyor musun? çok kıymetli bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum ki her ilişki herkes kendi için özeldir zaten. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Bir şekilde bu ilişki yormuyor. Kavga ettiğimizde de yormuyor, sinirlendiğimde ya da kötü anda da yormuyor. Bu ilişki beni mutlu ediyor. Kavgaları da seviyorum, gürültüyü de seviyorum, birlikte bir şeyler yapmayı da seviyorum. Salonda Serkan'ı görüyorsam masada kahve içiyor oluyor her kalktığımda. Böyle dönüp baktığımda mutlu oluyorum. Hani ya da mutfağa girip kahvemi aldıktan sonra yanına oturacağını bilmek beni hala yıllar sonra bile mutlu ediyor. İşte birkaç gündür evde yoktu, seyahatteydi. Dün gece oturuyorum ve böyle kapıya anahtar sokuldu, sürpriz yapmış, daha geç bekliyordum. Gördüm ve çok mutlu oldum. O kadar özlemişim ki yani 3 gündür görmüyorum sadece. Bu anlar bana işte aslında ne kadar önemli bir şey yaşadığımı, büyük anlar değil de böyle anlar hissettiriyor. Süper. Peki bir başarın da var. Bunu Serkan da inşallah geldiğinde konuşacağız ama romantik komedilerde böyle romantik erkekler izliyoruz ya. Daha doğrusu önce hiç romantik olmayan, sonra kıza aşık olunca böyle deli gibi romantik olan bir kurallar var ya. Şimdi Serkan da öyle bir adamdı. Bayağı romantik bir adama dönüştü. Dönüşmedi o kadar romantik bir adama. Ne söyledi sana? O bir şey söylediğinden değil yani bunu kendi aramızda da sana sürpriz doğum günü partisi yaptığında ben Tamam. sana diyorum ya kızım ne yaptın bize de öğret. Tabiri caizse o tırnak içinde bu romantik odunu adam, nasıl bilmiyorum. dönüştürdün bu romantiğe? Şeye çok inanıyorum. Birini sevince zaten onu mutlu edecek şeyler otomatikman yükleniyor size. Gerçekten beni de şaşırtacak şeyler yapıyor zaman zaman ama bunu böyle romantik olayım diye değil de hakikaten mutlu etmenin yollarını arıyor. Ve bundan hiç rahatsız olmuyor, gocunmuyor. Öyle şey yoktur Serkan'a. Yani çok Kendiyle tatlı. çok barışık bir Çok. adamdır. Bayılıyor böyle şeylere. Ben çok mutlu oluyorum. Fanlarının bana her gün lütfen Özge'yi programına alırsan sor dediği korkunç bir magazinel soruyla bu sohbeti kapatıyorum. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bana neyse. Bıktık bu sorudan ya. Ben de, Abi bir cevap ben de verin çok bitirelim yoruldum. artık. Bunun bir cevabı yok ki. Evleneceğiz de yok, evlenmeyeceğiz de yok. Öyle bir Evliliğe yüklediğiniz bir anlam yok. Evliliğe yüklediğimiz Yani. bir anlam yok Okey. gerçekten. Hani
Birlikte olmakla ilgileniyorsunuz. Birlikteyiz. Çok zor bir şey yapıyoruz zaten. Müthiş büyük bağlara ihtiyaç duymadan bir arada birbirimizi sadece sevdiğimiz için yan yana duruyoruz. Evliliğe gidebilir. Tabii ki de gidebilir. Ha evlensek mi deriz ve işte hemen organize olur evleniriz. O kadar zor. Bak bana haber Zor vermeden değil. evlenirseniz olay çıkar. Onu bak kaç senedir söylüyorum. Olay çıkar. Çok önemli değil zaten. Hani artık evet okey evlilik Tabii çok aileler önemli bir falan da şey. istiyor. Hani Tamam. evlilik öyle evlenmeyeceğiz durumda değiliz. Sadece hakikaten şu an bu organizasyon falan biraz bizi ürkütüyor. Bir de şimdi Covid var. Dur bir düğün yapacağız. Evet. Eğleneceğiz. Büyük masalar kuracağız. Büyük masalar. O zaman ilk bölümün sonuna geldik. İkinci bölüme geçiyoruz. Programımızın ikinci bölümüne geçtik. Bu ikinci bölümde benim hazırladığım sabit 52 tane sorunun olduğu bir kartlarımız var. Bu kartları karıştıracağım ve 10 tane soru soracağız sana. Bir sen bir ben. Tamam. 5 sen kendine soruyorsun. Ha, 5 ben kendime sana. soruyorum. Evet Sana sormuyor sen. muyuz? İçinde bir tane jokerimiz var. Tamam. Jokerlerden biri istersen sunucuya soru sorabilirsin diye. Jokeri yakalarsan bugüne kadar kimse yakalayamadı. Öyle olmaz. Sen de bana soru sorabilirsin ama sormak istediğin bir şey varsa da tabii ki sorabilirsin. Ayrıca soruyorum. Başlayalım. Şimdi çekiyorum. Çek bakalım. Hoppa. Duymaktan en çok hoşlandığın kelime ne? Mana. Mana. Evet, bayılıyorum telaffuzuna da. Dur, ben- Bana hissettirdiğine de. İlk defa joker çektim arkadaşlar. Bakayım. Seçtiğin sorulardan istediğin bir tanesine cevap vermeme hakkına sahipsin. Senin için çekmiştim bunu. Güzel. Dolayısıyla bir tane daha çekiyorum. Cevap vermek istemezsen. Bir enstrüman olsan ne olmak istersin? Klarnet. Bir Trakyalı'ya bunu sormak. Çek bakalım. Mutluluk mu, haklılık mı? Mutluluk. Hayatında farkında olduğunu bilmek istemediğin neyin farkındasın? Of, dünyanın çok sıkıcı oldu. Çek bakalım. Gerçek hayat. Hayatta söylediğin en büyük yalan ne? Büyük yalanlar söylemem. Küçük beyaz yalancıyım. Bir beyaz yalanını söyle o zaman. Çok yorgunum, çıkamayacağım. Dur. Hayatını anlatan kitabın adı ne olur? Nar olur. Nar ya. Nar Kedinin olur. adı. Evet, nar olur. Çekiyorum. Çek. Bunu çok sevdim ben. Brad Pitt ve Angelina Jolie. Süper soru. Ben sana okuyabilir miyim o Tabii soruyu ki de. izninle? Brad Pitt'le baş başa ve çok keyifli bir akşam yemeği yedi. Ha tamam. Gece boyunca kahkahalar havada uçuştu. Sohbet o kadar güzeldi ki restoranın boşaldığını fark etmediniz bile. Sonunda garson masaya gelip kapatıyoruz dedi. Gecenin devam etmesi için Brad Pitt'e ne söylersin? Unutmuşum flört etmeyi. İyi geceler derim ya. Hoşça kal diyorsun yani. Hoşça kal Geceyi derim, kapatıyorsun. geliriz. Kapağımız o gece. Dünyada çekilmiş hangi filmin başrol oyuncusu sen olmak isterdin? Geleceğe dönüş. Ya da Harry Potter. Harry Potter. Evet. Başka dur bakayım. Çok var. Leon'da da olmak isterdim. Ama Leon'da oynamak isterdim. Matilda'yı da. Bilmiyorum, orası çok karışık. Bir tartışmanın ortasındasın ve %100 haklısın. Genelde. Haklılığını anlatırken birisi gelip boş ver. Gel en sevdiğin şeyi yapmaya gidelim dedi. Ne yaparsın? Bırakır giderim. Şimdi bu masada senin yanında 2 tane daha sen olsa, bu sohbeti 3 tane sana karşı yapsam, diğer senler onlara ne sormamı isterdi? Kendimle ilgili merak ettiğim bir şey yok. Joker'in var. Evet, cevap verme hakkına sahibim, vermiyorum. Çekiyorum. Aslında bitti ama anladığım kadarıyla Hoşuma sevdin. gitti. Ülkenin başına lider olsan ilk icraatın ne olur? Sosyal eşitlik. Gelecek nesiller tarafından hangi özelliğinle hatırlanmak istersin? Cesaretim. 3. bölüme geçiyoruz. Özge. Canım. Bana Özge Gürel'i 3 kelimeyle anlatır mısın? Ay, bunları röportajlarda da soruyorlar. Dur bakayım kendime. Cesur diyebilirim. Eğlenceli, biraz kaygılı. 3 kelime az oldu. Sevmedim, eklemek istiyorum. Ekle. Tamam, biraz şey olabilir. Dengesiz. Gitgelli. Cesur. Heyecanlı, meraklı. Bence. Ama şey de var. Ya, dünyaya küsüp barışmam kısa sürer. Bütün bunları toparladığında bana bunun melodisini verir misin? İnsanların bu arada melodisi olduğu fikrine katılıyorum ben de. Ben sanırım Rumeli türküsü olurdum. Çok seviyorum. Hem onlarla büyüdüm hem de bana iyi hissettiriyorlar. Sözlere odaklanmadığında böyle çok aşırı eğlenceli bir şey dinliyor musun hissi var. Davullar, zurnalar. Ama sözler... Ama sözler müthiş dramatik bir şey. Aslında bence bütün bu Rumeli insanını çok net anlatıyor bunlar. Sözler çok dramatik ama bunu anlatış biçimleri müthiş eğlenceli bir şey dinliyormuşsun gibi. Sen çok sevmiyorsun böyle melodi yapmayı. Senin yerine ben yapacağım. Buyur. Şöyle mi yani? Senin özünü çıkardığımızda ortaya tam olarak şöyle bir şey mi çıkıyor? Dan daran dan dan darararam, darararam. Aynen öyle.
öyle aslında, evet. Özge'nin de özünü çıkarmış olduk. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.